Evet değerli saat severler, yaz ayları geldi. Biz de ufak bir ortam değişikliği yapmak istedik. Teknemize atladık, kameramızı kurduk ve İstanbul Boğazı'nın serin sularından sizleri selamlıyoruz. Evet. Bugün sadece Horavax değil, tüm saat medyaları tarafından 2024 yılının en heyecanlı, en keyif verici yeniliklerinden biri olarak kabul edilen IWC'nin Portugeze model ailesini Burak Bayram'la birlikte inceleyeceğiz. Ne diyorsun yeni ortamımıza Burak? Ben çok beğendim. Mümkünse hep burada çekelim bundan sonra. Evet tamam, öyle Güzel saçlar olur. maçlar biraz rüzgar böyle karışıyor ortalık Ya en yani. azından saçım var hala diye seviniyorum. Böyle diyeyim ben de. Söylenene katılıyor musun? Yani IWC'nin bu Portugeze model ailesi 2024 yılında gerçekten en heyecan verici yeniliklerden biri mi? Katılıyorum. Hem mekanik açıdan hem kozmetik açıdan bence 2024'ün en heyecan verici yeni modeller arasında yer alıyordu bu aile. 5 aslında temel model grubunda inceledik ve 4 tane de renk vardı. Ben çok beğendim. Zaten Portuguese'leri severim. Hatta geçmişte de kullanmıştık da seninle, hatırlıyorsun. Tabii hala da kullanmaya devam Evet, ediyoruz. benim çok sevdiğim bir model ailesi. Zaten genelde IWC'yi marka olarak çok seviyoruz, Horavax olarak. Yer vermeye de elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Dolayısıyla IWC Türkiye'deki dostlarımız bize yeni saatleri ilettiğinde çok heyecanlandık ve o saatlerin güzelliğine, estetiğine yakışır bir ortamda bir video çekelim istedim. Bu Portugeze beni de mekanik saatçileri aslında bağlayan ilk modellerden biri. Doğru. Etrafımda da çok dostumuz, arkadaşımız var. Evet. Bu modellere hayran olan, hatta mekanik saatçiliğe başlarken bu tarz modelleri tercih eden. IWC'nin Portugeze tarihçesiyle ilgili bize söylemek istediğin şeyler? Portugueser spor saat tarihinin ilk modellerinden biri. 1930'lu yıllarda iki tane Portekizli iş adamı Schaffhausen'e, IWC'nin fabrikasına gidip diyorlar ki biz gerçekten düzgün, sağlam, hemen hemen her ortamda kullanılabilecek, bakınca rahatça görebileceğimiz ve o dönem için benchmark kabul edilen marine kronometre hassasiyetinin çalışabilecek birer saat arıyoruz. Bu iki iş adamının talebine IWC o dönemde kalibre 74, yani orijinalinde cep saati kalibresi olarak tanımlanan bir kalibreyi 43 mm gibi müthiş, yani jumbo ötesi bir kasaya koyarak aslında günümüzdeki spor lüks saatin temellerini atmış oluyor. Bu bakımdan IWC Portugueser aslında sadece IWC için değil, bence genel itibariyle saat tarihi için çok önemli bir model. Evet, şimdi bu sene aslına bakarsan 4 farklı renk temasıyla ve yaklaşık 12-13 tane yeni Farklı modelle model var, geldi. Sen bu modellere baktığında genel anlamda IWC'nin bu Portugeze serisini nereye konumlandırıyorsun Burak? Aslında IWC'nin Portugueser modeli ilk DNA'sını takip ediyor diyebiliriz. Yani sonuç itibariyle bence hala spor bir saat. Ama dress kodları da olan bir spor saat. Yani geleneksel çizgileri de taşıyan bir spor saat. Her ortamda takılabilecek, günlük de kullanılabilecek ama biraz böyle saatini saklamak yerine göstermekten hoşlanan kişilerin tercih edeceği saatlerden. Yani kesinlikle kızıyorlar bize, yani diyoruz ki ego tatmini, diyoruz ki bu böyle diye. Bunu göstermediğin sürece yani zamanı öğrenmek ne gereği var yani. Doğru söylüyorsun, aynen öyle. Yani ben hem renk olarak hem de kasa materyalleriyle aynı zamanda tasarımın cesur, iddialı haline de bakarak bu şekilde düşünüyorum. Bence her gün kullanabilecek güzel ama iddialı bir spor saati. Otomatik 40'tan başlayalım. Bu zaten IWC'nin aslında içinde koleksiyon ailesinde olan bir modeldi. Burada da bu 4 renk seçeneğinde de otomatik 40 kullanılıyor. Onu seçme sebebim en çok ilgi gören, en çok kullanılan muhtemelen o olacak. Şu an elimde bunun 18 karat 5N pembe altın olan versiyonu var ki bunun üzerinde Obsidian Black diye bir kadran var. Obsidian Black'i belki otomobil meraklıları Mercedes-Benz'in renk kodlarını hatırlar. Gerçekten çok güzel, çok derin, içinde metalik unsurlar barındırmayan mükemmel bir siyah. Hem boyutu olsun, hem saat altı konumuna yerleştirilmiş küçük saniye sayacı olsun, hem de güzel rose gold kasası olsun. Bence olabilecek en iyi modellerden biri. 12.4 mm'lik toplam yüksekliği ve 40 mm'lik çapıyla bence çok güzel bir saat. Hemen hemen her ortamda takılabilecek, takım elbise giydiğinizde gömlek manşetinin altına da gizleyebileceğiniz bir saat. Bence koleksiyonun en tek saati olabilecek modellerden biri. Sonra kronografa geçiyoruz ki kronograf o da benim bileğimde şu an. Burada teknik bir farklılık var mı? Yani bu sene tanıttıkları renklerin içine farklı bir kalibre koyulma durumu var mı? Aslında daha çok kozmetik yenilikler yapılmış. İşte kullanılan kayışlar, kadran renkleri öne çıkıyor. Senin üzerinde çok güzel lacivert bir kayış var. Bence Horizon Blue kadranı çok güzel uymuş. Bicompax kronograf, IWC'nin otomatik kronograf modellerinde sık rastlanan bir dizilim. Genelde Bicompax aslında daha klasik, daha geleneksel modellerde tercih edilir ve 6-12 yerine 3-9 şeklinde yerleştirilir. Ama IWC bunu dikey kullanarak hem birazcık daha sporlaştırıyor hem de kronograf fonksiyonunu saate bakar bakmaz görmenizi sağlıyor. Bir de tabii bu IWC'nin de bir DNA'sı olmuş Kesinlikle, vaziyette. Yani ben aynen hatırlıyorum 2010-2011 Doğru. o dönemde de Portugeze kronograf yine aynı dizilimle, aynı güzelliğiyle karşımızdaydı.
Aslında otomatik 42 de aynı dizilimle karşımızdaydı. Sen hatırlıyorum Seven Evet. Days kullanıyordun. 7 Days diye geçiyordu. Şimdi Evet. artık otomatik 42 deniyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 senesinde sende bir Seven Days vardı. Evet, Hatırladım. evet, Çok evet. güzel bir saatti o da. Böyle gümüşi beyaz kadranlı. Çok hoştu. Ona baktığımda aynen bu DNA'yı görebiliyorum. Tabii daha gelişmiş bir mekanizma var. Bu arada mekanizmalardan da biraz bahsetmek lazım. Gelişmiş derken IWC'nin kendine has patentli Peloton diye bir kurma sistemi var. Peloton. Rotorun hareketlerini çok verimli bir şekilde aktarma organlarına ileten ve çok kısa sürede yeterli power reserve'e ulaşmasını sağlayan özel bir kurma sistemi. Aynı zamanda aşınmalara karşı da oldukça dayanıklı. Bu bakımdan IWC'nin burada aslında hem kendi fiyat segmentinde, hatta o fiyat segmentinin biraz daha üzerindeki modellerde kullanılan kalibrelere nazaran daha üstün bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi özellikle bu sene daha böyle öne çıkan 3 tane rengi ve 3 tane kasa materyalini seninle konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi baktığımız zaman Horizon Blue beyaz altın, Obsidian Black pembe altın, Dune da çelik. Burada sen kasa materyali ve kadranlarla ilgili bir değişiklik yapar mıydın kendi tasarım keyfine, zevkine göre? Yoksa Açıkçası seçimleri onaylıyor musun? Yani? Ben sendeki seçimi onaylıyorum. Bence beyaz altın saatlerin mutlaka diğer materyallerde kullanılmayan bir kadran Şeylerle öne seçeneğine çıkması ihtiyacı lazım, var. değil mi? Yani insanlar baktığında onun çelikle ya da platinle olan farkını bir şekilde anlayabilmeli. Platin de aslında bu gruba dahil. Yani bu kıymetli metallerin çelikle benzerliklerinin bir şekilde kadran kısmında bence ekarte edilmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Fiyat etiketindeki değişikliğin Tabii, bir yerlere kesinlikle olması aynı lazım. şekilde. Bu aynı zamanda saatlerden anlayan insanların, özellikle markaya ve modellerine aşina olan insanların birbirlerinin seçimlerini anlaması ve takdir etmesi konusunda da çok önemli bir durum. Dolayısıyla ben IWC'nin 18 karat beyaz altın modelinde seçtiği renk şemasını gayet beğendim. Bence çok güzel olmuş. Obsidian Black dediğim gibi çok güzel bir siyah tonu. Çok siyah bir siyah tonu, öyle söyleyeyim. O bakımdan 18 karat pembe altında güzel uyduğunu düşünüyorum. Bu arada IWC'nin kullandığı 18 karat pembe altının hafif pembeliğinin biraz daha fazla olduğunu da hatırlatmak lazım. Beşen özel bir alışıma sahip. Dolayısıyla bence siyah kadranı çok güzel taşıyor. Çelik aslında daha evrensel bir materyal ve saat sektöründe çok uzun zamandır kullanılıyor. Dune ilginç bir kadran. Yani normal koşullarda çok hafif bir pembelik var. O pembeliği de pembe altın kollar ve indeksler kullanarak ortaya çıkartmışlar. Fakat uzaktan bakıldığında gümüşi gri arasında gidip geliyor. Açıkçası çelikle biraz ton sür ton durduğunu düşünüyorum. Bunu sevenler de olabilir, sevmeyenler de olabilir. Ben seven tarafındayım çünkü pembe altın indeksler ve kollar o ton sür tonluğu belli bir seviyede biraz dengelemiş durumda. Dolayısıyla bunu da beğendiğimi söyleyebilirim. IWC ile çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Her Hem zaman, CEO'suyla evet. hem firmadaki üst düzey yöneticilerle tasarım tarafında birebir röportajlarımız oldu. Orada Doğru. gördüğümüz şey tasarım detaylarında IWC'nin özellikle kullandığı materyallerin birbirine uyumuna, renk uyumuna, dışarıdan baktığında nasıl göründüğüne çok önem Kesinlikle. veren bir bakış açısı var. Şimdi burada subdial'lara, yani alt kadranlara baktığımızda aslına bakarsan bazen bir böyle kontrast görünüyor. Evet. Bazen sanki birebirmiş gibi görünüyor. Bunda da öyle. Yani bu IWC'nin seçim mi, yoksa kadranda kullandığı bu alt kadranlarda farklı bir materyal kullanıyor? Bunları birbiriyle birleştiremiyor mu? Yani bu konudaki fikrin ne? Ben IWC'nin görsel manada hiçbir detayı tesadüfen yaptığını düşünmüyorum. Hepsinin üzerinde eminim çok uzun süre kafa patlatılıyor. Çok uzun süre düşünülüyor ve karar veriliyor. IWC'nin tasarım ekibinin başındaki Kristin Noop'la bir röportajım olmuştu. Evet. Pandemi döneminde olduğu için yüz yüze konuşamamıştım kendisiyle ama özellikle beyaz seramik Lake Lake Tower'ın Tower'ın kayışının, kollarının ve kasasının beyazlığını birbirine tutturmak için, yani aynı beyaz tonunu yakalayabilmek için haftalarca materyaller Evet. üzerinde Aynı uğraştıklarından şekilde rubber bahsettim. kayışında, kauçuk Evet, kayışında uygulama. kesinlikle. Dolayısıyla ben onu dinledikten sonra ve onun o hevesli halini gördükten sonra burada karşıma çıkan hiçbir şeyin tesadüfen yapılmadığını eminim. Peki kaç 13 tane yeni model var. Evet. Perpetual Calendar'lar dahil. Burak Bayram giriyor butiğe. Hepsi orada Hı hı. available. Bütçe anlamında da bir sıkıntı yok. Süper. Bir tane alıp çıkıyorsun. Tamam, şunu alıp şöyle takıyorum ve Direkt onu alır giderim diyorsun. evet, yani. benim altına olan merakım malum. 40 milimetrenin de benim yaklaşık 18-18,5 santim çapındaki bileğime iyi oturacağını düşünüyorum. Belki biraz daha mat bir kayış tercih edebilirdim Hı hı. ama onun dışında ben çok beğendim. Evet, Bunu çok kesinlikle almak isterim yani. Benim de tabii bu arada hani kişisel bir eleştirim var. Şunu çelik yapsalardı da hepimiz böyle kolayca ulaşabilseydik bu Horizon söylüyorsun. Blue kadranına. Evet, evet. Ama bu kasa materyaliyle o Silver Moon kadranını da aslında bir görmek
isterdim. Aynı şeyi ben de Dune için düşündüm. Çünkü dikkat edecek olursan Dune çelik olmasına rağmen kadranda hafif bir pembelik var biraz önce bahsettiğim gibi. Aynen öyle. Ve 18 karat pembe altın kollar kullanılmış. Evet, Dolayısıyla burada o da olabilir. evet, bu kadrona geçtiğinde bence ortaya güzel bir sonuç çıkabilirdi. Evet. Aslında öyle bir seçenek yapsa IWC web sitesinden böyle kadran ve kasayı seçiyorsun, sana özel bir tane yapıyor. Ne Christian diyorsun? Loop bizi dinliyorsa eğer belki değerlendirir diye düşünüyorum. Buradan duyun sesini. Ben bu arada kalibreler hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bazen teknik detaylara ulaşamadığını söylüyor izleyicilerimiz. Biz aslında geldik işin teknik detayla. Peloton'la başladı. Şimdi artık ne teknik zaman kısmı biter? şöyle. Serdar'ın bir lafı vardır. İnternetten çok çabuk ulaşılabilecek bilgilere yer vermeyi çok anlamlı bulmadığımız için aslında daha çok fikirlerimizi belirtiyoruz da ama yine de kısaca geçmiş olalım. 40 mm'lik modelin içinde 52-011 diye bir kalibre var. 42 modelde ise 82.800 kalibre var. Otomatik ikisi de bunun yanı sıra hepsinin manyetik ortamlara dayanıklı silikondan yapılmış eşapmanları ve balans yayları olduğunu da hatırlatalım. 41 mm'lik Portugieser kronografın bu arada 13 mm toplam kasa kalınlığı var. İçinde de kalibre 69-355 var. 13 mm kalınlık bence gayet başarılı. Bence de Öyle bir kesinlikle. saatin. Evet, kronograf için bence hiç fena değil. Evet, ama görüyor musun Burak, yani şu kayışı bu saatte seçmeleri bence olayı bir yerden başka bir noktaya taşıyor. Kesinlikle. Yani standart böyle normal IWC'nin koleksiyonunda olan daha önce kullanılan kayışlar da belki burada kullanılabilir. Deri kayış kullanılabilir, krokodil. Ama burada bunu koyup bu Horizon Blue'yu inanılmaz bir şekilde öne çıkarmışlar. Bahsettiğim bence. 18 karat beyaz altın farkı burada da kendini biraz gösteriyor. Burada görünüyor yani. Netice itibariyle ben gayet beğendim 3 modelde. Bu arada tabii fuarda Eternal Calendar ve Turbion'u da görme şansımız olmuştu. Onlar da gerçekten çok güzel modeller. Evet. Bununla ilgili de aslında dediğim gibi biz IWC'nin CEO'suyla bir konuşmalar yaptık ama milyon yılları halledebilen bir ay fazı. Yani o konuda ne düşünüyorsun bu Eternal Calendar? Burada yok şu an ama yani onun hakkında da bir şeyler söyleyelim. Bence bunlar kullanılabilirlikten öte yapılabilirlikle alakalı şeyler. Her zaman söyleriz işte Mariana Çukuru'na dalabilen saatler de var. Aynı zamanda asla ve hatta bir insan ömrünün yetmeyeceği kadar uzun sürelerde dakik bir şekilde çalışabilecek saatler de var. Bence bunlar aslında pratikte belki çok anlamlı gelmese de geleneksel saatçiliğin hala bir konuda gelişebiliyor olduğunu görmek açısından çok önemli. Özellikle bu tür komplikasyon ve komplikasyona bağlı iyileştirmeler ya da upgrade'ler diyeyim benim için önemli. Ya bugün düşünüyorum normal koleksiyondaki bir Perpetual Calendar 2499 mu 2500 yılına kadar Doğru. götürebiliyor. Yani 47 milyon yılla aslında 2500 yılına kadar olması arasında da çok da bir büyük fark yok. Yani yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Yoksa kesinlikle. 2500 yılında yani bir Perpetual Calendar saati kime taktıracağız? O da tartışılır yani. Doğru. Peki çok teşekkür ederim Burak. Yine engin bilgilerinle bizi aydınlattın burada. IWC Türkiye ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Yani bu saatleri bize en kısa zamanda ulaştırdılar. Evet. Sıfır saatler, jelatinlerini biz söktük. Umarım bu video sizin için bu koleksiyonu anlayabilmenize yardımcı olur. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.